Aksiyon filmi izlemeye gittik. Elimize filmin kralını verdiler. Öncelikle videoda spoilerlı ve spoilersız kısım ayrı olacak. Tabi spoilersız kısım bir tık daha kısa olacak ama neyse. Hep böyle filme de gidin canım yani bir zahmet. Bir paket sigara parasına başyapıt izliyorsunuz daha ne? Film ilk 3 filme göre bayağı zirve ve güzel olsa da mantık hataları elbette ki var. Hani ilk 3 filmi izleyenler bilir. John bayağı Neo modunu açmıştı da bu kadar da olmaz be kardeşim. Hani 3. filmin sonunda apartmandan düştüğün sahne bu filmdeki düşüşlerin yanında hiçbir şey abi. İnsan o düşüşlerin ardından kalkıp iki topallayıp savaşa dönemez yani. Neo değilsin, Jonathan'sın sen bu filmde. Filmin konusu üstünkörü bir şekilde zaten belli. 3. filmde Winston'ın da ihanetiyle Continental Otel'in terasından atılan John intikam için çekerek yeniden toparlanıyor ve ortadan ona koyuyor. Mu acaba? Oğlum spoiler vermemek için kendimi o kadar zor tutuyorum ki anlatamam. Film ilk 3 filme göre sinematografi ve prodüksiyon yönünden bayağı bir farklı arkadaşlar. İlk partta bu çok anlaşılmıyor yine. Normal bir John Wick izliyormuş gibi oluyorsunuz ama ikinci yarıya girdiğimiz andan itibaren bir anda farklı bir filme dönüyor olay. Gidecek olanlar zaten anlayacaktır. Bir yarı kuş bakışı sahne var ki tam bir sanat eseri. Bu sahnede önceki filmlere yapılan göndermeler mi dersin, çekim açıları mı dersin, aksiyon dozu mu dersin, sırf şu sahneye bile filme gidilir abi. O derece iyiydi. İlk 3 filmde de bu şovları gördük hatırlarsanız. Hani ikinci filmin aynalı salondaki dövüş sahnesi olsun. 3. filmin köpekli savaş sahnesi olsun. Tüm filmlerde bir sahne şovunu yapıyor zaten John Wick. Fakat 4. filmin seviye gerçekten çok başka bir noktada yani. Tam spoiler demeyelim de hani önceki filmlere çok tatlı ve güzel göndermeler var. Serinin ilk 3 filmini izlediyseniz ve hakimseniz bu film sizi gerçekten mutlu edecek. Diğer nokta John Wick filmlerinin villainleri güzeldi fakat o kadar da yükseltmiyordu bizi. En azından bizleri. Hele o ikinci filmdeki aptal yok mu? Oğlum filmde olmasan film daha güzel olurdu yani. O derece itici, gıcık bir tipmiş şu villain. Ki en düşük puanı da zaten ikinci filmi verirdik 4 film arasında. Fakat bu filmde yaratılan villain, hatta villainler 10 numara 5 yıldız. Film mekan olarak bu sefer Fransa yoğunluklu geçiyor. Hatta baya Fransa'dan reklam almışçasına geçiyor. Ama bu kesinlikle rahatsız etmiyor. Şehri çok güzel yansıtmışlar. Başta da dediğimiz gibi sinematografi ve çekim son derece güzeldi. Şehrin ikonik yerlerini, yapılarını da filme karış karış işlemişler. E60 kasa BMW 5 serisi seviyorsanız da filmde bolca var abicim. Zaten BMW ile filmin bir anlaşmaya vardığı kesin hani. Bu kadar göze sokulmaz bir E60 kasa. Türk işi mafya dizisi mi çekiyoruz, John Wick mi belli değil. Spoilersız alan için filme puan 10 üzerinden 8 abi. Kesinlikle gitmenizi öneririz. İlk 3 filmi izlemedim yine de gider miyim diyorsanız evet gidin. İlk 3 filmin böyle sinopsisini okuyun öyle gidin gerekirse ama gidin bizce yani. Film gerçekten bir görsel şölen ve hani sinemaya gitmeyip de evde veya bilgisayarda izlerseniz biraz pişmanlık yaşayabilirsiniz. Son zamanlarda sinemada izlediğimiz en iyi 3 yapım arasına kesinlikle girebilir film. Öyle diyelim. Hoş son zamanlarda ne kadar güzel sinema çıktı o da neyse. Videonun bu kısmından sonrası film hakkında spoiler içerecek. Eğer filmi izlemediyseniz videoyu burada kapatabilirsiniz. Ama şu anlık kapatın ha bak. Hani yarın filme gidin sonra gelin bu videoyu izleyin yani. Unutmayın öyle. Sonra algoritma bize giriyor. Olmuyor yani tatsız şeyler olmasın. Donnie Yen sen ne yapmışsın be abi? Bir karakter bir filme bu kadar mı yakışır oğlum? Kane karakteri kesinlikle bu filmin yıldızıydı. İlk göründüğü sahneyle zaten bir şeylerin mesajını açık açık vermişti. Spoilerlı kısma geçer geçmez ilk cümlem şu olsun. Umarım 5. filmde bu karakteri bol bol görürüz. Evet ilk bahsedeceğimiz nokta Kane. Filmin ilk yarısı için Joker, Bruce Wayne ilişkisi gibi bir şey yapmaya çalışmışlar. Ve kimya gerçekten aşırı uymuş. Osaka Continental'de Kane'den hem nefret ediyor hem seviyorsunuz abi. Daha filmin başında karakteri seyirciye öyle güzel işliyorlar ki Koji'yi kızıyla gitmesi için salacağını, zarar vermeyeceğini adınız gibi biliyorsunuz. Tabii Koji mal olduğu için adama dalıp boynun ölçüsünü alıyor da neyse orası ayrı nokta. Karakterli onurlu adamdın ama yemişsin darbeyi. Al kızını defol git amcacım. Ne sataşıyorsun sen de adama ya? Kane her ne kadar mükemmel olsa da sen körsün be abi. Hani bak film süper kahraman filmi değil. O kategoriye girmiyor yani. Sen de örümcek adam değilsin. Tamam Daredevil'a benziyorsun ama Daredevil da değilsin. Onda da hemfikiriz. Hani bir insan görmediği için hisleri gelişir öyle hareket eder de bu kadar da gelişmez abicim be his. Hani yemin olsun Daredevil'ı getir. Bu kadar hissedemezdi bak. Böyle bir his yok. Sen kör falan değilsin hani bizi kandırıyorsun. Bak son sahneye kadar diş sıktım. Tamam lan hissediyor işte adam dedim. Hani hissediyor abi. Ama arada 60 adım açıklık var
varken sen görmeyen gözünle John Wick'i bilinçli bir şekilde omzundan sıyıracak şekilde vuramazsın. Bak bizim Maraz Ali'yi, Ezeli'yi, Polat Alemdar'ı getir, yapamaz abi. Yapamaz bu adamlar. Bak yılların silahşörü, yılların aslanı yapamaz. Dürbünüyle bile yapamaz. Bu kadar hissedemezsin sen ya. Yapma, gözünün yağını yalayayım, yapma ya. Kane'e salladık da seni affeder miyim oğlum? Saydım lan bu filmde. Oturdum saydım. Tam 2 kere ebesinin bir tarafı gibi yükseklikten düştün. Kalktın. 2 topallayarak yürüdün. Sonra savaşa devam. Son sahnede yine anasının bir tarafı gibi olan merdivenlerden yuvarlana yuvarlana aşağıya kadar düştün. Kalktın, sonra bir daha düştün. Yine kalktın, savaştın. Mermi desen zaten su balonu atıyorlar sanki, anasını satayım hani. Batman gibi pelerini kaldırıp etkisiz hale getiriyorsun. Ne ayaksın oğlum sen? Baba Yaga dedik, başımıza çıktın amına koyayım. Bu nasıl bir şey? Neden ölmüyorsun lan? Hadi ölmeyi geçtim. İnsan bir sakatlanır hani, bir alçıya filan alır değil mi, kolu bacağı? Ulan Killa Hakan abimiz seni o taş balkondan attıktan sonra taş zemine çakılıp nasıl kalkıyorsun oğlum sen? Adamı daha alçak yerden attın. Adamın kafası ortadan 2'ye yarıldı lan. Takım elbisen kurşun geçirmiyor eyvallah da bu kadar darbeyi nasıl absorbe ediyorsun oğlum? Zırh giysen içine doğru yamulurdu lan bu kadar şeyden sonra. Mantığın içinden geçmişsiniz, helal olsun. Ya bizde aksiyon var, savaş var diye görmezden gelip geçiyoruz. Ben görüyorum abicim. Batıyor bir tarafıma. Yapma bu kadar da ya. Evet, ne dedik? Killa Hakan dedik. Yok, yanlış duymadınız. Hep ananın en son sen anan yani. Ben çok mu konuşuyorum? Hakan değil tabi, Harkan da hani. Filmde bir anda Killa Hakan'ı duyunca ne oluyor lan dedim. Ki salon da bir anda sustu. Neredeyiz biz moduna girdi. Bu ismi düşünüp de bulmuş olduğunuza gram inanmıyorum. Kreuzberg'in aslanı Killa Hakan abimizi tanıyıp saygıdan ötürü böyle bir şey yaptığınız bariz belli. Yani bu kadar da sıkılmaz bir taraftan. Tabi filmde en ağır faturanın Harkan abimize girmesi de ayrı bir ironi de neyse. Ufak tatlılık deyip geçiyorum bu mevzuyu. Gelelim kuş bakışı sahneye. Bak bu sahneyi utanmasam ayağa kalkıp izleyecektim. Bu sahnede ilk filmden 2 parça çalıyor. Ki biri disco sahnesinde çalan parça, birçoğunuz hatırlamıştır yani. Diğerini hatırlamayabilirsiniz. Ben filmleri izledikten sonra mutlaka soundtrack'ini açıp hatim eden bir manyak olduğum için direkt aha bu o dedim yani. Kuş bakışı sahne mükemmeldi abi. Hani yıllar geçse de bazı filmlerden lan şu sahne neydi aç da izleyelim tekrar dersiniz ya. Kesinlikle o düzeyde bir sahneydi. İlk filme gönderme bununla sınırlı değil tabi. Chain'in yanında kalem taşıması ve bunu kullanması da yine Jonathan abimize tatlı bir göndermeydi. Her filmde yapılan klişeleri de görmedik sanma Jonathan'cığım. Bak tüm filmlerinde bir adamı kilide almışken üstünde şarjör değiştirmek zorunda değilsin. Şahsen ben baydım bundan, yani yapma. Yine disco sahnesi de ilk filme güzel bir göndermeydi. Harkan'ın kaçması, sahnede kullanılan slow motionlar. İlk filmi çok güzel anmışlar bu kısımlarda. Gelelim yedek villainimize. Bay Hiç Kimse. Bu karakter de gerçekten güzel yazılmış. Fakat Chain abimiz biraz üst düzey olduğu için arka plana itilmiş gibi görünüyor. Filmi Chain yokmuş gibi düşünün, o zaman fark ederseniz Bay Hiç Kimse'yi. Adı gibi bu filmde biraz Bay Hiç Kimse olmuş. Fakat yeni bir John Wick doğuyor gibi. Karakterin John'la nefret ve saygı dolu ilişkisi güzel işlenmiş. Özellikle köpeği vurulacakken John'un kurtarması ve o sahnedeki bakışma bayağı iyiydi. Yani John'un kıçını defalarca kez kurtarması filmde hiç sırıtmadı bize göre. Umarım devam filmlerinde bolca sahnesi olur diyeceğim de John abimizin yerine de geçmesin hani, o kadar da değil. Son sahneye gelecek olursak yine muazzam çekilmiş. Bu sahnenin kurgusu olsun, yapılan küçük oyun olsun tam yerindeydi. Sahne sonrası gün doğumu da yine filmde ekran görüntüsü alınacak türden bir andı. Bu sahne lütfen Kane ölmesin diye sayıkladığımız bir kısımdı ve olaylar da tam da istediğimiz sonucu verdi. Ana villain Marky gerçekten çok boş ve gereksizdi. Ha tamam, karizmatik bir duruşu vardı ama gereksizdi yani, tıpkı önceki filmlerin ana villainleri gibi. Ölümü de gayet güzel oldu. Bu filme villain konusunda eleştirimiz ise her filmde yeni bir tipin çıkıp en taşaklısı bu, biat edin demesinden gerçekten sıkıldık. Ha, yemiyoruz artık bu numarayı, yapmayın abi. Önceki filmde de çöldeki yargı çok büyüktü sözde. Ya, koskoca John Wick parmağını ve alyansını verdi bu adamın karşısında. Ama yerine gelen adamı dakika bir gol 1 ile dalga geçe geçe diğer tarafa yolladık bu filmde. Ne anladım lan ben bu işten? Bu adamın alyansı nereye gitti amına koyayım? Her film bize sözde büyük bir karakter tanıtıp rezil etmek zorunda değilsiniz. Verin Kane gibi villainleri biz de sevip bağrımıza basalım. Gelelim büyük soruya. John Wick öldü mü? Bize göre bu soru kesinlikle hayır. Ki daha ben filme girmeden Keanu Reeves'in 5. filme dair bir açıklaması geldi. Bir dur be adam. Şu filmi izleseydim de öyle yapsaydın lan açıklamanı. Filmin başında Yüksek Şura'yı temizlemeye gidiyorduk. Fakat bu filmde sadece Marky'nin öleceğini hepimiz biliyorduk. Yani John Wick filmlerinin ana kimyası bu. Çözdük artık. Gelecek olan devam filmlerinde de olayın Yüksek Şura olacağını düşünüyoruz. John kendini masayı dağıtmak için öldü olarak gösterir, planı kurar, izler ve yok eder falan filan. Ya da emekli olur. Güzel bir taktik kasmıştır abimiz. Düello sonrası öyle merdivenlerde çöküp de ölecek bir karakter değil kendisi.
Filmin başında ölen resepsiyonist abimize de buradan saygılar. Kendisi geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki evinde ölü olarak bulundu ne yazık ki. Bu filmde de olayın üstüne görünce bir tuhaf hissetmedik değil. Haberi ilk gördüğümüzde bayağı bir şaşırmıştık zaten. Nasıl oldu bu olay diye. Öyle yani. Hayat garip. Film hakkında söylenecek daha çok şey var. Dolu dolu bir haldeyiz fakat buradan sonrasını zaten sizler de tahmin edebiliyorsunuzdur. Çok da vaktinizi alıp darlamak istemiyoruz. Son olarak filmde bu sefer John Wick'in gerçekten çok mu az repliği vardı? Yoksa önceki filmlerle aynı düzeyde miydi onu tam anlayamadım. Şahsen bana bayağı bir az geldi yani bu filmdeki replik oranı. Bu fikirde yalnız değilimdir umarım. Her neyse efendim. Seri hep üstüne katarak gitti ve 4. filmde resmen zevkten 4 köşe etti. 5. filmde neler olacağını merak ediyoruz. Akira, Kane ve Bay Hiç Kimse karakterlerini umarım 5. filmlerde de görürüz. Ki Akira'yı zaten göreceğiz gibi duruyor. Bir post credit varmış da kaçırdık. Evet. Sizler de film hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlar. Bunlar bizim için de önemli şeyler. Biliyorsunuz zaten. Videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ederiz. Abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ve önemsiz gibi görünse de videoya like atmak algoritmaya gerçekten güzel katkı sağlıyor. Öyle hatırlatalım dedik yani. Video su gibi geçip gitse de kurgusu, editi gerçekten büyük zaman alıyor. Ve karşılığında iyi istatistikler görmek bizlerin tek motivasyon kaynağı. Bu abone olun, like atın kafası da bundan kaynaklanıyor yani. Her kanal yapar bunu. Ve nedeni aslında belli. Mazur görün. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.